Herkese tekrar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size It's Okay, That's Love adında bir diziyle geldim. Dizimiz 16 bölümden oluşuyor. Fakat bu dizi sizi zamanda bir yolculuğa çıkaracak. Konu anlamında değil. Çünkü dizinin yayınlanma tarihi 2014. Yani oldukça eski bir dizi aslında. Fakat bence çok beğeneceksiniz. Çünkü ben beğendim. Yani öyle umut ederek de sizin karşınıza getirmeye karar verdim. 16 bölümden oluşuyor. Benim kanalım tam da istediğim gibi böyle çok geniş bir hitap kitlesine sahip. O yüzden de yabancı ülkelerden, çeşitli ülkelerden izleyicim var. Onlar için şunu söyleyebilirim. Netflix'te sanırım var. Ama Türkiye ayağında biz bunu Netflix'te bulamıyoruz, göremiyoruz. O yüzden çeşitli başka yollar sizin de bildiğiniz şekilde izleyebilirsiniz ama ben de öyle yaptım çünkü mecbur. Ve çok da beğendim. O yüzden de karşınıza getirdim. Bu diziyle ilgili şöyle minik bir detay vermek istiyorum fark ettiğim. Şimdi ben yani bu kanalımda kaçıncı dizisi emin değilim. Ama Gong Hyo-jin adlı oyuncumuzun tesadüf değil bu. Oynadığı çoğu diziyi çok beğeniyorum. Bütün dizilerini ben beğenerek izliyorum. Demek ki gerçekten senaryo seçme ve oynama konusunda çok başarılı. Ve bu da onlardan biri. Yani onu gördüğüm için açmaya karar verdim. Konu da beni çekmişti açıkçası ama onun da faktörü büyük ve bunu artık tescilledim, fark ettim. Bu detayı da sizle paylaşmak istedim. Ve kendisi burada başrollerden biri. Ben 4 tane başrol sayacağım bu dizi için. Bir tanesi o. Ve canlandırdığı karakter bir psikiyatrist olarak görüyoruz onu. Fakat böyle o zaman yani 2014'lü yıllara göre oldukça modern olan bir kadın, deli dolu olan bir kadın ve yalnız yaşamıyor. 2 tane de ev arkadaşı var. Bunlardan ilki hocası. Hocası burada kim tarafından canlandırılıyor? Onu da çok iyi tanıyorsunuz aslında. Sun Dong-il sanırım. Yanlış bulmadıysam, kaynağım doğruysa. Zaten fotoğraflardan tanıyorsunuz Dur'da. Kendisi çok başarılı bir oyuncu. Yani sektörde bileceğiniz bir yüz diyelim. Burada o da kendisinin hocası. Aynı zamanda da ev arkadaşı. Dolayısıyla bir psikiyatrist. Fakat bizim başrol psikiyatristimiz tabii ki Gong Hyo-jin tarafından canlandırılıyor. Ve kendisinin de bir travması var. Ve bununla savaşan ve bununla ilgili de çok kritik bir süreçte olarak biz dizide giriyoruz onun hayatına diyelim. Bizim ikinci ana başrolümüzse burada bir yazar. Önce kim tarafından oynanıyor onunla başlamak istiyorum. Jo In-sung adlı oyuncumuz burada yazarımız. Kibirli, yani ama bunu gizleyen, böyle rol yapan kamera karşısında bir karakter aslında. Zıt köşeleri var, takıntıları var ve kendisini biz başlangıcı o yapıyor diziyi açtığınızda. Abisiyle ilgili bir durumdan dolayı bir olay yaşıyor ve yalnız yaşamak istemiyor o noktadan sonra. Fakat dediğim gibi bu yazar aynı zamanda böyle romantik romanlarla kariyerine başlamış ve polisiye içerikler yazan bir yazarımız. Bizim psikiyatristimizle beraber bir programa konuk oluyor ve sadece bununla tabii ki kısıtlı kalmıyor. Devamında bir bakıyoruz ki ev arkadaşı oluyorlar. Aslında konu bu saatten sonra başlıyor. Çünkü yazarımızın da çeşitli sorunları var ve bu eve dahil oluyor bir anda. Çok sürpriz bir şekilde. Evimizin 4. sakini ise oldukça böyle tatlı ve çoğumuzun yine bildiği bir isim. Lee Kwang-soo adlı oyuncumuz. Yani ben onu reality şovlarla biliyordum ama burada oyunculuğunu izleme fırsatı buldum aynı zamanda. O yüzden de hoşuma gitti aslında dizi. Burada o da bir
ne diyelim, bir sendromdan müzdarip bir karakter ve evinde bir sakini aynı zamanda. Bu karakterlerin ördüğü bir olay örgüsü var ve çok da eğlenceli. Aşk görüyoruz, dram görüyoruz, yer yer şaşırıyoruz. Yani konusu dolu dolu ve gerçekten de bence seveceğiniz bir dizi. Daha fazla böyle içeriği anlatmak istemiyorum. Zaten başlıkla da birleştirdiğinizde anlayacaksınız. Yorum kısmında da zaten detaylı konuşacağız. Sizi klibe uğurlamak istiyorum. Yorum kısmında görüşelim. 계속 멀어지려 했어 봐도 네 옆에 또 내가 앉아있는 거야 oh, oh. 미안해 처음부터 이럴 줄 알았다면 내 맘의 기여를 항상 밀어넣어 girl Everything you do is amazing Every single day Every move I make Every step I take 난 네가 생각나고 난 또 잠 못 드네 Won't you stay 아직 할 말이 더 남았는 걸 너를 집에 보내기 싫은 걸 I want you to be my girl Won't you stay Won't you stay the night Won't you stay I want you to stay the night 모든 게 완벽해 I wanna be with you every day Won't you stay I want you to stay the night So come on, what's up, baby 부족하면 나로 채우면 돼 아직은 서툴러도 한 걸음만 더 내게 다가갈게 Anything for you 다 빠지 않아도 돼 네가 왜 주위에 빛이 가득해 Go on and on and on 끝나지 않길 바래 내가 eyes they never lie Say that you'll be mine 나만 아는 비밀들을 얘기해줄게 아직 할 말이 더 남은 걸 너를 집에 보내기 싫은 걸 And I wanna be your girl Won't you stay Won't you stay the night Won't you stay I want you to stay the night 모든 게 완벽해 I wanna be with you every day Won't you stay I want you to stay the night Every single day yeah Every move I make yeah Every step I take yeah Every single day, yeah. Every move I make, yeah. Every step I take, it's always for you, yeah, yeah, yeah. Won't you stay Won't you stay the night Won't you stay Want you to stay the night 모든 게 완벽해 I wanna be with you every day Won't you stay I want you to stay the night Evet efendim. Şimdi yorum kısmına geldiğimizde bu diğerlerine göre daha kısa bir yorum kısmı olacak. Söz veriyorum. Çünkü kısa ve öz bir hikaye. Hikayemizde bir ters köşe bekliyorduk ve yazarımızın aslında bir şizofren hastası olduğunu öğrendik. Böyle bir şeyin gelebileceğini tam olarak tahmin etmeseniz de belli bir noktadan sonra anlıyorsunuz. Olayın bu kısmı duygusal anlamda çok etkileyici ama öteki yandan da ben bu iki karakterin geliştirdiği ilişki ve birbirlerine olan böyle tavırlarını çok sevdim. İkisi de iyileşiyorlar. Yani bir ilişkinin iyileştirici gücünü görüyoruz. Bir fermuar gibi aslında böyle tık 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 ilerliyor ilişkileri ve aynı zamanda da birbirlerine sarılıp bir oluyorlar. Çünkü bir kadın olarak işte yani karakterler o kadar detaylı işlenmiş ki bir yandan
annesiyle ilgili bir olayın travmasını yaşarken vicdan azabıyla da kendini suçlayan ve böyle çok kompleks bir ruh halinde olan bir doktor görüyoruz. Öteki yandan yazarımızı görüyoruz ki yazarımız da böyle çok hiçbir şey takmıyormuş gibi gözüküyor ama neler çıktı altından görüyorsunuz. Bu karakterlerin aynı ev ortamı içinde gerek işte hocasının gerek yani kadronun, karakterlerin bir araya geliş noktasının bir ev oluşu ve onların detaylı işlenmesiyle ya böyle çok cana yakın, çok böyle sizi sıcak yapan bir dizi bu bence. Konudaki dokunuşlar ve birçok sahneyi ben çok sevdim. Özellikle işte çiftimizin biraz daha böyle arasındaki elektriği gördüğümüz ama bunun bir ilişki olduğu noktada değiller biliyorsunuz. Böyle bir gün geçiriyorlar ve birlikte nehre atlıyorlar kıyafetleriyle falan. Göl gibi bir şeydi galiba, nehir, sallamayayım. Ve o sahneyi ben çok beğendim. Bilmiyorum, bana çok dokunan sahne vardı. Onların birçoğunu da klipte kullanmaya çalıştım. Çok da böyle detay vermeden size. Bir yandan abisi, yani aile içi şiddeti gördüğümüz ve onun sonuçlarının aslında ne kadar, ne boyutta olduğunu gördüğümüz. Yani dram dolu bir konu ama sizi asla boğmuyor ve o kadar böyle yer yer gülerek izliyorsunuz ki böyle garip bir zıtlık var dizide, sizi hoş edecek olan, hoşnut edecek olan bence. Ben de öyle oldu en azından ve gerçekten ben diziyi çok sevdim. 2014 yılına göre bence çekim, kalite ve hani senaryo anlamında beni şaşırttı. Kadın karakterin işlenişi ve bu kadar aslında bence modern bir yapıda oluşu beni çok etkiledi. Çünkü bizim 2014 yıllarını düşündüğümüzde diziler evlere şenlik yani. Hepsi için demesem de genel olarak düşündüğümde gerçekten çok başarılı olduğunu düşündüm. Ve çok beğendim. Sizle buluşturmak istedim. Umarım siz de beğenirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz yorum yapmayı, beğene basmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videomu da izlemeyi unutmayın.